Merhaba sevgili arıcılar, arı severler, doğa severler. Bugünkü videomuzun konusu başlatıcı. Başlatıcı ana üretiminde olmazsa olmaz. Bu videoda iki tür başlatıcı yapacağız hep birlikte. İlkine başlayalım. Öncelikle ana arımızı buluyoruz. İşte ana arımız burada. Tabi videoyu kısa tutmak için ben daha önceden 5. çerçevede ana arıyı buldum. Ana arımız şu an yumurtlamakla meşgul. Ana arımızı bulduktan sonra bu ana arımızı tek çerçeve başka bir kovana götürüp bırakacağım. Ve onun yanına bir tane de çıkmak üzere olan pupa vereceğim. O orada yoluna devam edecek. Bunu da başlatıcı olarak kullanacağım. Öncelikle ana arımızı yerine götürelim. Ana arıyı bir tane kovanın içine koyduktan sonra bunun yanına çıkmak üzere olan bir tane de pupa vereceğim ve o yoluna orada devam edecek. Başlatıcıya gelince onlarca başlatıcı şekli var. Bunlardan iki tanesini bugün işleyeceğiz. Bir tanesi klasik olan, bir tanesi de hızlı başlatıcı. Yeni başlayan arkadaşlarımız için klasik başlatıcıyı öneririm. Çünkü ana arı transfer yapacaklarsa ve süt kullanacaklarsa sütünü almak mümkün. Aynı zamanda süt, yani transfer içinde kullanmasalar bir miktar ana arı sütü temin etmiş olurlar. Klasik başlatıcının başka bir avantajı da 5 tane kapağlı açık yavru kaldığı için bunu rahatlıkla 2 defa başlatıcı ve bitirici olarak kullanabilirler. Yani 3. günü gel topladın, 5. günü gel bir daha topla, 6. günü geldiğinde 7. günü gel da güzelce temizleyip transferini gir ve bu yüksükler oluşunca, yani kapanıncaya dek sürekli besliyoruz onu. Böylelikle daha güzel, daha güçlü ana arılar elde ediyoruz. Tabi bu arada bunu yaparken bol polenin gelmesi çok önemli. Bu iş sağlıklı olmaz. Polen yoksa hayat yok. Klasik başlatıcıda yüksükler kapandıktan sonra diğer kolonilerimizden çıkmak üzere olan bir çıta, iki çıta atabilir. Bir tane de açıkta koyabiliriz. Aynı işlemi yaparak tekrar süt de alabiliriz. Veyahut da açık koymayız. Tek kapağını koyarak tazelenmesini sağlarız. Böylece diğer kovanlardan süt basan arı aktarımı falan filan yapmamıza gerek kalmaz. İlk yüksüklerimizi aldık mı hemen arkasından bir transfer daha yapıp burada bitirtebiliriz. Bu arada başlatıcıya mutlaka artık neler yaparsınız o size kalmış. Ben oksalik asit buharla vara mücadelesi yapıyorum. Kesinlikle siz de başlatıcıya vara mücadelesi yapın. Doğayı temizleyemesek bile, sıfırlayamasak bile en aza indirmemiz gerek. Bu çerçeveye çok hafif bir şekilde bal serpelemiş. Günlük yok. Yani temiz bir çerçeve. Şimdi ilk olarak klasik başlatıcımıza düzen vermeye başlayalım. Çerçevede güzel bir şekilde arıları çırptıktan sonra hemen yanındaki çerçeveye bir göz atalım. Evet, bunda günlük mevcut. Larva şekline de dönmüş. Bunu
Bunu da çırpıyoruz. Ben bunu 6 çerçeve bırakacağım. 7. günü veyahut da 6. günü transferi yapmaya geldiğimde 5'e düşüreceğim. Yani 5 çerçeve kalacak da arıyı daha da sıkıştırmak için. Evet, şunda da larva henüz kapanmış pupa. Açık. Bunu da silkip alıyorum. Gördüğü üzere şurada 5 çerçeve ama ben bunun yanına bir tane daha ilave edeceğim. Ve 7. günü veyahut da 6. günü transferi girerken bunu 5'e bırakacağım. 2 tane şurupluk arıyı, ana arımızı sağlıklı çıkarmak için bol bol beslemeliyiz. Evet, klasik başlatıcı bu şekilde. Bunu sürekli besleyeceğiz arkadaşlar. Varroa ilacını artık ne kullanırsak mutlaka yapacağız. Şimdi bunun bittiğini düşünelim ve hızlı başlatıcıya geçelim. Evet, hızlı başlatıcıyı da şurada hemen çekmek için 5 taneyi çırpacağım. Fakat tekrardan yerine vereceğim. Çünkü ben bunu klasik başlatıcı yapacağım. Şimdi hızlı başlatıcı nasıl yapılır ona geçelim. Öncelikle 2 polenli güzel çerçeve bulmanız gerek. Mesela benim bu koyduklarımda polenli değil. Başka polenlerden 2 tane polenli çerçeveniz olacak. Yani bal, polen, sonra onun arasına gireceğiniz transfer ve tekrar polen. Onun yanına bir tane de suya batırıp ıslatıp ya da su püskürtüp boş bir çerçeve koyabilirsiniz. Veyahut da ballı bir çerçeve koyup kovanın içine şöyle ıslak bir küçük havlu atmanız da nem için yeterli olacaktır. Peki hızlı başlatıcının avantajı ne? Mesela sabahın arılığınıza geldiniz. Tüm arıları bu şekilde çırpıp az önce anlattığım gibi uyguladıktan sonra tüm kapalı ve açıkları alıyoruz. 2 saat 3 saat sonra buna hemen anında transfer girebiliriz. Yani süt almakla veyahut da işte 5 gün beklemekle zaman kaybı yok. Anında 2 saatin içinde başlatıcımızı yapıp transferimizi çakıp açıp gidiyoruz. Fakat bunu bir defaya mahsus yapabiliriz. Çünkü içinden yüksükler alınınca pupası ve açığı olmadığı için hemen yalancıya gidecektir. Başlayanlar artık ikisinden birini seçin ve uygulayın. Bir başka videoda buluşuncaya dek hoşça kalın, arılarla kalın, sağlıklı kalın, esen kalın.